Arkadaşlar bu çantada 2, 4, 6 tane 6 sıradan oluşacak. Ve 6 sırada da kullandığım kağıtlar farklı boyutlarda. En küçük olan kağıdı birlikte yapacağız. 4,5 santime 10 santim olarak kağıtlarımı kestim. Ve şeffaf koli bandına bu şekilde yapıştırarak bunları muhafaza altına alıyorum şöyle. Şimdi bunların nasıl katlandığını ben size göstereyim. Şöyle kesiyorum. Ve birbirine geçmeyi de göstereceğim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Sonra açıyoruz arayı. Yarının tekini tekrar ikiye katlıyoruz. Sonra diğer yarıyı ikiye katlıyoruz. Şöyle ağız ağza getiriyoruz ve bu yarıyı önce ikiye katlıyoruz. Sonra açıyorum arayı. Tekrar şöyle ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Yine bu şekilde ikiye katlıyorum ve bu şekilde tekrar katlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün kağıtlarımı tek tek katlıyorum. Sonra bunları birleştirmeye göstereceğim. Arkadaşlar bu kraft kağıtta bant kullanıyorum ama şunlarda kullanmadım. Gümüş renkli olanlarda. Çünkü bu kağıtlar kendiliğinden laminasyonlu. Onun için ekstradan bir şeffaf koli bandı kullanmaya gerek duymadım. Şimdi bunların takma şeklini de göstereyim. Kağıtların hepsini yaptım. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim. Şunlara yalnız laminasyon malzemesi yapmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Şöyle şu vaziyette birbirinin içine geçiriyorum. Zigzag şeklinde takacağız arkadaşlar bunları. Şöyle bakın. Bu sefer ne yapıyorum? Kahverengi alıyorum. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şuradan şöyle aşağıya böyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın. Şöyle. Bakın. Bu şekilde taktım. Şöyle. Şimdi şundan alıyorum. Bu sefer böyle yukarıya doğru. Tombul gövdeli bir çanta olacak arkadaşlar bu. Bakın. Ve bu çantada taban yok. Taban kendiliğinden olacak. Bu şekilde arkadaşlar şöyle takıp gideceğim. Ve sonra kenarlarını birleştirip dikmeye başlayacağım. İster açık olarak dikin, ister sonra birleştirelim. İsterseniz tek tek şöyle. Evet, bu şekilde arkadaşlar böyle dikeceğiz, takacağız. Şimdi çantanın şeritleri tamam. Bunların resimlerini size yayınlayacağım. Açık olarak yayınladım. Şimdi bunları şöyle yuvarlak için çember haline getirmemiz lazım. Bunları çember haline getirip dikeceğiz. İsterseniz açık olarak dikip sonradan şu kenarları birleştirebiliriz. Ama ben hem size göstermek için
Bir de bunda taban olmadığı için bu çantada arkadaşlar çember haline getirerek dikmekte yarar var. Şimdi şu son taktığımın katını açtıktan sonra şöyle arkadaşlar şu şekilde birbirini şunun ikisinin arasına şu ucu soktum. Bakın şöyle yerleştirdim. Şimdi şunu şu şekilde şöyle ikiye katlıyorum ve şunu bu şekilde tutup arkadaşlar tam orta yerden, şimdi şöyle göstereyim, şuradan girdiğim zaman öbür taraftan çıkan bölümü görürsünüz. Buraya sokacağım. Bakın şu araya sokacağım bunu, şu araya, şuraya sokuyorum. Ben çıkarttım ve düzeltiyorum bunu. Bakın ve bunu böyle döndürüyorum eşit olana kadar. Bakın şöyle eşit olana kadar döndürdüm. Ucu burada. Şimdi bunu yakaladım ve arkadaşlar bunu şuraya sokuyorum. Şu kendi içine şuraya şöyle sokuyorum. Bunu soktum. Şimdi bakın böyle oldu. Şimdi bunu takacağım arkadaşlar. Bunu da takmak için bunu da şu şekilde tutuyorum. Şöyle şuradan yakalıyorum ve aynı yere arkadaşlar, deminki soktuğum yere bu şekilde bunu da yakalayıp içine geçiriyoruz. Şöyle bu şekilde bunu da geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar çember haline getirdim. Şimdi bunları dikmeye geldi sıra. Dikerken de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İğnemizin ucunu, ipimizin ucunu şu şekilde yaktım. Şöyle içeriden geçirdim ve şu düğümün arasından şöyle çektim. Maksat arkadaşlar burada ipi sıkıştırmak. Şöyle içeriye çekeyim onu. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu zigzag olarak dikip gideceğiz arkadaşlar. Hem içeriden dikeceğiz hem dışarıdan. Şöyle. 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 Evet. Arkadaşlar ister geniş kısmı taban yaparız, İsterseniz dar kısmı taban yaparız. Yani bu çantada taban olmadığı için, yani tabanı kendiliğinden yapacağımız için istediğimiz taraftan tabanı yapabiliriz. Eğer vaktim olursa ben aynısından bir tane daha yaparım. Bir geniş kısmını taban yaparım, bir dar kısmını taban yaparım. İkisini de sizinle paylaşırım. Bakın bu şekilde arkadaşlar böyle komple dikeceğim. Bunun fermuarının dikimini göstermeyeceğim size. Zaten fermuar, yani videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın şu şekilde arkadaşlar bunu dikeceğiz.
Şu aradan bir şöyle tekrar geçeyim. Maksat şu, buraya sıkışsın. Çünkü çok yüzeyden gidiyor. Şuraya şöyle bir çift dikiş atalım. Arada böyle ipi sıkıştırmakta yarar var arkadaşlar. Şöyle mesela bakın burada tam oturdu. Bundan sonra zigzagımızı devam ederiz. Daha sonra içeriden dikeceğiz. Arkadaşlar her sırada içeriği de dikin. Çünkü hepsi bittikten sonra içini tekrar iç kısımları dikmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Atladığınız yerler olur. Onun için dışını mesela bu sırayı yaptım değil mi? Hemen iç kısma geçeceğim. İç kısmı da dikmeye başlayacağım.